Merhaba Pirasa Kanaryo seven dostlar. Hepinize sevgiler, saygılar. İlk kez böyle bir yavruyla karşınızdayım. Çünkü bu yavrular bizim için özel. Özelliği ne? Dur lan bir saniye rahat dur. 4 aylık oldu bu. 4 ayı belki geçti bir hafta bilmiyorum. Ee, Bunların özelliği şu arkadaşlar. Daha önceden biliyorsunuz Balaban, Bige, Sub-Zero Evşen bizim ilk batınımızdı. Oradan çıkan yavrular da bizim için çok özeldi. İşte set olsun, efendime söyleyeyim şey olsun, Magnus olsun ve diğerleri. Bu yavruların özelliği de şuradan kaynaklanıyor. Bu yavrular bizim soyumuzun ilk yavruları. Evet. Bunun annesini de biz ürettik, babasını da biz ürettik. 2,5 sene gibi kısa bir sürede kendi soyumuzun ilk örneklerini almak çok gurur verici bir şey. Gördüğünüz gibi tamamen şöyle bir kameraya döndüreyim seni. Gel. Gördüğünüz gibi şöyle tamamen klasik Presa Canario eski tip görünümünde ve eski soydan gelen bir yavru. Bu yavru erkek yavru. Bunun secere adını Joker koyduk. J harfine denk geldiği için. Çok yaramaz bir yavru. Bir saniye durmuyor. Bizim zaten diğer yavrular gibi. Bir saniye durmuyor bu da. Bizim Sub-Zero Ulma batınından almış olduğumuz güzel kızımız Dora'nın yavrusu bu. Babası da Heybet. Bunlar toplamda 3 kardeşti. Biz aslında bunlardan bir tanesini benim çok yakın dostum, abim birisine verdim. Fabrikasını koruması için. Büyüyünce tabii, şimdi değil. Onun da geçmişte kötü bir Presa Canario tecrübesi oldu maalesef. Yani Presa Canario değil, Dogo Canario. Malum yerden ben bir Dogo Canario alıp ona vermiştim. Köpek büyüdü, şimdi 4-4,5 yaşında falan sanırım. Fakat çok uğraşmasına rağmen o kadar eğitti, kendisi eğitti, uğraştı. Fakat köpek hiçbir şekilde koruma yapmıyordu. Hatta en son fabrika bahçesinde koyun da besliyor. En son işte bir olay oldu. O olaydan sonra tamamıyla soğudu köpeğinden. Sonra bizden bir tane erkek aldı. O erkek de bunun babasının kardeşi. Onu sonra Urla'ya, Galip'e gönderdi eğitim için. Şimdi de fabrika bahçesinde. 2 tane kangalı vardı, bir dişi bir erkek. Fabrika bahçesinde de dediğim gibi kendi çok sevdiği için kuzu besliyor, koyun besliyordu. Kangallar oradayken geceleri, büyük bir bahçesi var fabrikanın. Kangallar oradayken geceleri hiçbir sorun yoktu. Kangallar koyunları kolluyordu, koruyordu. Fakat kangalları kaybettikten sonra, kaybetmek dediğim kangalların birisi kazada galiba, birisi hastalıkta ölmüştü. Tam hatırlamıyorum şimdi. Kaybettikten sonra Presa Canario tek kaldı fabrika bahçesinde. Sonra zaten olaylar yaşanmaya başladı. Gece fabrika bahçesine telden atlayarak giren sokak köpekleri çete halinde, 4-5 sokak köpeği koyunları parçaladılar. Fakat kamera kayıtlarından baktığı zaman bu Dogo Canario, yani FCI'nin klasmanı olan Presa Canario'nun buna seyirci kaldığı, hatta tamamıyla kuyruğunu salladığını gördükten sonra köpekten soğuyor. Ve ondan sonra bizden işte bir erkek yavru istedi. O erkek yavru şimdi orada. O erkek yavru vallahi fabrikanın etrafına hiç kimseyi yaklaştırmıyormuş. Bırakın sokak köpeği. Fakat onun da şöyle bir sorunu olmuş. Erkek koçla hiyerarşiyi kuramamışlar. Koçla birbirleriyle hiç ısınamamışlar. Kavga etmiyorlarmış ama birbiriyle hiç şey değillermiş yani.
Anlaşamıyorlarmış. Şu anda o da düzeliyor. Ve bunun kardeşi bir tane de dişi yavru aldı onun yanına. Bunlardan 2 tane kaldı. Bu erkek olanı. Bir tane de dişi olanı var. Birazdan onu da size göstereceğim. Bunlardan bir tanesini biz çok böyle bildiğimiz, güvenebileceğimiz bir insana vereceğiz. Vermeye karar verdik. Bir ara ikisini de tutmak istiyorduk. Fakat şu anda bir tanesini vereceğiz. Dişi ya da erkek fark etmiyor. İlgilenen arkadaşlar varsa iletişim kurabilirler Abdullah'la. Bu soydan bahsettim. Soy şu açıdan benim için çok önemli. Benim hedeflerimden bir tanesi biliyorsunuz Presa Canario'da, yani Perro'da Presa Canario'da, Evsey'in köpeğinde değil. Dünya çapında üretim yapabilmek ve ülkenin adını duyurabilmek. Bunun için en önemli kriterlerden bir tanesi üreticinin kendine ait bir soyunun olması. Kendine ait bir soy demek başkasının köpeğiyle kendi köpeğini çiftleştirerek aldığın yavru demek değil. Kendi yetiştirdiğin köpeklerden aldığın yavrulardan ve onların yavrularından oluşan kendine has mizaç, kendine has anatomi ve oluşan bir soy. Yani baktıkları zaman örneğin nasıl diyorlar, işte bu M hattının bir köpeği ya da efendime söyleyeyim bu Irama Kurto'nun bir köpeği diyebildikleri gibi, işte amacım o ki bu da Türkiye'nin İstanbul Kennel'ın bir köpeği diyebilsinler. Bu aşamada ilk adımlar bu ufaklıklar oldu. Bundan sonra da inşallah gelecek. Çünkü bizim artık kendi ürettiğimiz yavrular da büyüdü. 2 yaşını geçtiler. Onlardan da yavru almaya başlayacağız. Böylece kendi soy hattımızı oluşturmaya başlayacağız. Değil mi Joker? He? Değil mi Joker? He? Değil mi Joker? Değil mi Joker? He? Sen ilk mi olacaksın? İlk mi olacaksın sen? İlk. Bunun bir de dişi kız kardeşi var bizde. Dişi kız kardeşinin adını da Jaguar koyduk. O da J harfine denk geldiği için soy kütük adı Jaguar onun da. Bunlar vallahi şu anda 4 aylıklar çok iyi gidiyorlar. Hem yapıları, kiloları, anatomileri hem de mizaçları olarak çok iyi gidiyorlar. Bakalım inşallah böyle devam edecekler. Şimdi bunu bırakalım. Dişi olanı alalım. Onu yanımıza. Ondan devam edelim. Evet arkadaşlar. Bu da dişi yavrumuz Jaga. Ben Jaga diyorum. Asıl soykütük adı Jaguar bunun. Ama ben Jaga diye çağırıyorum. Bunu da böyle göstereyim ben size. Oy 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 oy. Ulan öküz gibi oldunuz. Öküz. Bu da böyle dişi yavrumuz. Lan rahat dur. Rahat. Şimdi soydan bahsederken maalesef biz bu köpek dünyasından çok uzakta olmamıza rağmen çok böyle acayip çirkin şeyler duyuyoruz, görüyoruz. 2 tane köpeği olan, nereden aldığı belli olmayan ya da belli olan 2 tane 3 tane köpeği olan, kendi köpeğiyle kendi köpeğini hiç çiftleştirmemiş olan insanların bu işe yıllarını vermiş, 10 yılını 15 yılını vermiş insanlara ukalalık yaptıklarını ve sadece bunu Presa Canario için söylemiyorum. Ama yaptıklarını, saygısızlık yaptıklarını, saygısızca davrandıklarını görüyoruz. Bir kere emeğe saygı diye bir şey olması lazım. Bir insanın her üretimi, her batını çok başarılı olacak değil. Bazı batınlarda alınan yavrular da kardeşle kardeş birbirini tutmuyor. Hepsi bunların ayrı birer can. Hepsinin farklı özellikleri var. Kimisi çok uysal olabilirken kimisi çok hareketli olabiliyor. Hepsi farklı olabiliyor ve yetiştirmenin çok büyük önemi var. Biz yetiştirici olarak sağlıklı köpekler yetiştirebiliriz. Bunun üzerine mizaç ekleyebiliriz. Ama bunun dışında
bu yavruları 2-2,5 aylıkken alan insanların bakımları o yavruların karakterlerini belirleyecektir. Karakter konusunda bir yetiştiricinin yapabileceği bir şey yok. Çünkü daha bebekken köpek ondan çıkıyor. Biz sadece sağlık ve mizaç konusunda hata yapmamamız gerekiyor. Benim zaten köpek dünyasında çok yeni olmama rağmen öğrendiğim ve değer verdiğim 2 tane şey var. Yetiştirilen köpeğin bir, sağlıklı olması gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle sağlıklı yavruları olması gerekiyor. Hiçbir hastalığının olmaması gerekiyor. 2, mizaç benim için çok önemli. Köpeğin mizacının çok iyi olması lazım. Mizaç sonradan kazanılan bir şey değil, genlerden geçen bir şey. Bu yüzden mizaç elde edilmesi en zor şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Bu yüzden bana göre her üreticinin mizaçlı köpekler üretmesi lazım. Size verdiğim örnekteki gibi bir Presa Canario'nun fabrikasının bahçesine girip, kendi alanına girip beraber büyüdüğü koyunları boğan, öldüren, parçalayan sokak köpeklerine kuyruk sallaması işte bir köpeğin mizaçsız olduğunu gösterir. Arkadaşlar, sonra da anatomi gelir. Ama benim anatomi anlayışım güzellik yarışması anatomisinden çok farklı. Güzellik yarışmasında kalçaları kafasından yukarıda olan, sırtı kayık gibi olan, ön kolları yanlardan böyle çıkan, hiçbir şekilde hareket kabiliyeti olmayan, 2 adım koşan, efendime söyleyeyim, Romanya'da ve Balkan ülkelerindeki bazı insanlar, bazen Türklerden de yapanlar oluyor. Köpeğini salıyor, 2 adım atıyor, yok birini ısırıyor, kolluk ısırıyor, bilmem ne ısırıyor. O köpek oraya 1 kere ya da 2 kere gider. Arkadaşlar, yani o köpek gidemez. Çünkü fiziksel yapısı buna uygun değil. Zaten hareketleri ağır çekim. Sanki 05-03'te izliyorsunuz gibi. Bu yüzden benim mizaç diyorum. Benim anatomi yapım güzellik yarışması anatomi yapısından tamamıyla farklı. Benim anatomi yapım köpeğin yorulmadan çok rahat hareket edebileceği, çok uzun süreler performans gösterebileceği fiziksel yapıyı içeriyor. Bana doğru anatomi onu anlatıyor. Yok kalçasının yüksekliği, omuzunun yüksekliğinden bilmem kaç santim yüksek olacakmış da, yok olmayacakmış da 1 santim az olsa ne olacak, 1 santim fazla olsa ne olacak? Köpek nasıl hareket ediyor? Köpek ne yapıyor? Köpek yorulmadan bir şeyler yapabiliyor mu? Örneğin biz geçen çalışmada balabanı farkına da varmamıştık. Biz 14 dakika boyunca sürekli uzun atağa gönderdik. 30 metre uzunlukta yokuş tırmanarak 14 dakika boyunca hiç durmadan köpek uzun atak yaptı. Yani maalesef ki Dogo Kanaryolardan bunu yapacak bir köpek ben görmedim. Diyorlar ki şöyle böyle. Haklıdırlar kendilerince. Ben Dogo Kanaryo var bende. Dogo Kanaryo besledim. Dogo Kanaryo gördüm. Bunları da gördüm. Bunları da biliyorum. Aralarındaki farkı da biliyorum. Ahkam kesenler, öyle 1-2 tane köpeği olup Facebook'ta konuşanlar maalesef ki bunları hiç görmediler, hiç bilmiyorlar. O yüzden boşa konuşuyorlar. Söyleyeceğim bunlar. Size anlatacağım burada başka bir şey yok. Çok mutluyum. Çünkü soyumuzun ilk örneklerini aldık. Bundan gurur duyuyorum. Hepinize sevgiler. Ara ara size bu Balaban'ın geçen paylaştığımız gibi ani ortamlarda köpeğin içgüdüsel olarak tepkilerini gösteren kısa videolar paylaşacağız. Öyle karar aldık. Çünkü böylece hem biz kendi köpeklerimizin mizaçlarını ve karakterlerini, huylarını görebiliyoruz. Hem de sizlerle paylaşabiliyoruz. Ara ara da şeyler paylaşacağız. Örneğin herhangi bir yavrumuzun çalışma videolarından kesitler paylaşacağız. Böylece çalışma konusuna çok ağırlık verdiğimizi anlayacaksınız. Bir de tabii ki bazı arkadaşlar bizden ricada bulunuyorlar. Köpekleri sosyal ortamda
görmek istiyoruz diye. Bunun amacı ne bilmiyorum ama haklılar. Bir açıdan hak veriyorum. Amacı ne olursa olsun bu haklılıklarından dolayı bunları göstereceğiz ona. Video çekeceğiz. Çünkü arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim size. Buradaki köpekler bir çiftlik ortamında yaşıyor. Çiftlik ortamı, burası her tarafı ormanlarla çevrilmiş bir alan. Burası sessiz bir yer. Burada köpekler sessiz bir yerde tamamen doğanın içinde yaşıyorlar. Ve bu köpekler buradaki hayatlarında ya da büyürlerken insan içerisinde ve sosyal ortamlara çıkmıyorlar. Çıkmadıkları için bir köpeğin, sizin düşündüğünüz gibi buradaki bir köpeğin alınıp, herhangi bir köpeğin alınıp sosyal ortamlara gitmesi ve bu kalabalıkta sanki bir eğitim almış aile köpeği gibi hareket etmesini direkt olarak beklemek anlamsız bir şey. Yani böyle bir beklenti saçma geliyor bana. Fakat bunu da yapacağız. Bunu göstereceğiz size. Böylece bazılarının attığı iftiralar, yok bu köpekler makine gibi, yok şöyle aldı hadi gitti sokakta gezdir falan filan gibi bazı saçma sapan eğitmen arkadaşlar öyle şeyler söylemişlerdi. Onlara da bir cevap olacak. Hepsine bir cevap olacak diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Jaga ile biz gezmeye gidelim. Oh, karnıma basma lan, karnıma basma. Saygılar, sevgiler, görüşmek üzere.